Dünya dışı yaşamın varlığı ve bunun tespit edilmesiyle ilgili haberler genelde iyimser bir tonda oluyor. Böyle bir keşfin her an yapılabileceği de sıklıkla dile getiriliyor. Örneğin Eylül 2023'te dünya dışında bir yaşam bulmanın an meselesi olduğu söylenirken Eylül 2024'te buna çok yakınız şeklinde başlıklar atıldı. Bunun sebebini anlamak çok da zor değil. Zira muhtemelen yakın değiliz veya henüz bilinmiyor gibi başlıklar okuyucuların pek de ilgisini çekmiyor. Peki uzmanların bu konuyla ilgili düşüncesi ne? Daha çok iyimser bir tahmin mi var yoksa nadiren mi olumlu bir yaklaşım var? Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bir makale bu soruya yanıt arıyor. Şubat-Haziran 2024 tarihleri arasında karmaşık ve akıllı dünya dışı yaşamın varlığına ilişkin 4 anket düzenlendi. Bu anketlere astrobiyologların dünya dışı yaşamı inceleyen bilim insanları, yanı sıra biyologlar ve fizikçiler gibi diğer bilim alanlarından bilim insanları davet edildi. Toplam 521 astrobiyolog ve 534 astrobiyolog olmayan bilim insanından yanıt alındı. Çıkan sonuçlar biyologların %86 bininin evrenin herhangi bir yerinde en azından en basit türde muhtemel dünya dışı yaşamın var olduğuna katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt verdiğini gösteriyor. Katılımcıların %2'sinden azı dünya dışı yaşamın varlığı fikrine katılmadığını belirtirken %12'si ise kararsız kaldı. Bu verilere dayanarak dünya dışı yaşamın bir şekilde evrende var olduğuna inanılması yönünde güçlü bir fikir birliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Astrobiyolog olmayan bilim insanları da benzer şekilde %88,4 gibi yüksek bir oranda dünya dışı yaşamın varlığına katıldığını ifade etti. Yani astrobiyologların diğer bilim insanlarına göre dünya dışı yaşama inanma konusunda daha eğilimli oldukları söylenemez. Karmaşık, dünya dışı yaşam veya akıllı uzaylılar konusuna gelince astrobiyologlar için oran %67,4 iken diğer bilim insanları için bu oran %58,2 olarak gerçekleşti. Bu da bilim insanlarının daha gelişmiş formlarda olsalar dahi uzaylı yaşamın var olabileceğini düşünme eğiliminde olduklarını gösteriyor. Bu sonuçlar tüm kategorilerde önermeye katılmayanların oranının düşük olmasıyla daha da anlam kazanıyor. Örneğin astrobiyologların yalnızca %10,2'si akıllı uzaylıların muhtemelen var olduğu iddiasına katılmadı. Bilim insanları sadece tahminde mi bulunuyor? Genelde bilimsel bir fikir birliği yalnızca kanıtlara ve çok sayıda kanıta dayandığında ciddiye alınmalı. Ortada doğrudan bir kanıt olmasa da bilim insanları tahmin yürütebilir. Ancak bilim insanlarının bu ankette tarafsız kalma seçeneği de vardı. Bu seçenek spekülasyon yaptıklarını düşünen bazı bilim insanları tarafından kullanıldı. Bu seçeneği yalnızca %12'lik bir kesim tercih etti. Aslında uzaylı yaşamın var olduğuna dair pek çok dolaylı veya teorik kanıt bulunuyor. Örneğin artık evrende yaşanabilir ortamların çok yaygın olduğunu biliyoruz. Kendi güneş sistemimizde bile Europa ve Enceladus uydularının yüzey altı okyanusları ve muhtemelen Mars yüzeyinin birkaç kilometre altındaki ortamda dahil olmak üzere birkaç tane mevcut. Mars'ın geçmişte sıvı su gölleri, nehirleri ve bir atmosfere sahip olması nedeniyle oldukça yaşanabilir olduğu da önemli bir bulgu. Bu bilgilerden yola çıkarak galakside ve daha geniş evrende çok sayıda yaşanabilir ortam olduğu sonucuna varmak mantıklı. Ayrıca dünyada olduğu gibi yaşamın cansız maddeden başlayabileceğini de biliyoruz. Yaşamın ilk basit formlarının kökeni tam olarak anlaşılamamış olsa da bunun astronomik olarak nadir koşullar gerektirdiğini düşünmek için ikna edici bir neden yok ve gerektirse dahi yaşamın başlama olasılığı abiyogenez kesinlikle sıfır değil.
Bu durum anketteki %86.6'lık fikir birliğini farklı bir açıdan görmemize yardımcı olabilir. Belki de bu oran aslında şaşırtıcı derecede güçlü bir fikir birliği değil. Aksine zayıf. Şu sayıları düşünelim. 100 milyardan fazla galaksi var ve yaşanabilir ortamların her yerde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla iyimserler ve kötümserlerin hepsi ankete katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiş olmalı. Yalnızca yaşamın kökeni konusunda en radikal kötümserler bu fikre katılmamış olmalıdır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda veriler açıkça sunulabilir. Alınan 60 kararsız oyun hesaba katıldığını varsayalım. Belki de bilim insanları spekülasyon yapacaklarını düşündüğü için net bir duruş sergilememiş olabilir. Bu durumda oylarının yok sayılması mantıklı olabilir. Geriye 451'ini katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum olmak üzere toplam 461 oy kalıyor. Bu durumda elimizde %97,8'lik bir genel katılım oranı oluyor. Bu yaklaşım göründüğü kadar yanlış değil. Bilim insanları nötr seçeneğini seçtiğinde yanılıyor olmayacaklarını bilir. Bu nedenle bu güvenli bir seçimdir. Araştırmalarda buna genelde tatmin etme denir. İhtiyacımız olan şey muhtemelen bir denge. Bir tarafta doğrudan deneysel kanıtların eksikliği ve sorumlu bilim insanlarının spekülasyon yapmaktan çekinmesi var. Diğer tarafta ise evrendeki çok sayıda yaşanabilir ortam gibi başka türden kanıtlarımız mevcut. Yaşamın başlama olasılığının sıfır olmadığını biliyoruz. Bu sebeple %12'lik bir kesimin tarafsız kalması ve %2'den azının karşı çıkmasına rağmen %86.6'lik bir fikir birliği, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda makul bir uzlaşma olarak görülebilir. Belki de tatmin etme sorunu da hesaba katılarak bu tür sonuçlar sunulurken genel fikir birliği için iki sonuç sunulmalı. Biri tarafsız oyların dahil edildiği %86 ve diğer tarafsız oyların dikkate alınmadığı %97.8. Her iki sonuçta tek ve mutlak doğru sonucu göstermez. Her bir bakış açısı farklı analitik ihtiyaçlara hitap eder ve verilerin aşırı basitleştirilmesini önlemeye yardımcı olur. Sonuç olarak her iki sayıyı da raporlamak ve bağlamları konusunda şeffaf olmak, verilen yanıtların gerçek karmaşıklığını yansıtmanın en dürüst yoludur.